Anayasal bir hakkı olmamasına rağmen Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakopyan neden kendini Ermenistan'ın First Lady'si gibi konumlandırıyor? Başbakan Nikol Paşinyan'ın eşi son yıllarda sadece resmi protokoldeki yeriyle değil, lüks yaşamı ve tartışmalı açıklamalarıyla da gündemde. Anna Hakopyan yakın zamanda alışılmadık bir kıyafet tercihiyle kamuoyunun karşısına geçti. Üzerinde erkek takım elbisesi, başında ise dikkat çekici bir şapka vardı. Bu şapka Ermenistan'daki milliyetçi çevrelerde büyük tepkiye neden oldu. Çünkü Ermeniler bu şapkayı Atatürk'ün sıklıkla kullandığı modele benzetiyor ve özellikle Türk erkek kimliğiyle özdeş bir sembol olarak görüyorlar. Bu tercihin bir tesadüf olmadığını düşünen Ermeniler Anna Hakopyan'ın bu tavrını Ermeni kimliğine karşı bir saygısızlık olarak yorumladı. Tepkiler sadece bununla sınırlı kalmadı. Hakopyan'ın daha önce 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda 11.000 Ermeni askerin firar ettiğini açıklaması ve Ermeni diplomatlara kompleksli insanlar demesi toplumda zaten var olan öfkeyi büyütmüştü. Üstelik Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ermeni soykırımının devamını sağlamakla suçlaması ve Azerbaycan lideri Aliyev'i diktatör olarak nitelendirmesi sadece iç politikada değil, dış politikada da tartışmaları körükleyen çıkışlardan biri oldu. Peki Anna Hakopyan kimdir? Detaylıca bakalım. İlk önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Anna Hakopyan Ermenistan'ın en tanınan simalarından biri. Gazetecilik kariyeriyle tanınsa da asıl şöhretini Başbakan Nikol Paşinyan'ın eşi olarak kazandı. 1 Şubat 1978'de doğan Anna Hakopyan bugün Ermenistan'ın başkenti olarak bilinse de tarih boyunca Azerbaycan Türklerinin ezeli ve ebedi yurdu olan Erivan'da dünyaya geldi. Orta sınıf bir ailede büyüyen Anna eğitimine Erivan'daki 119 numaralı Fransız odaklı devlet okulunda başladı. Bir filoloji profesörünün teşvikiyle yazdığı ilk makale onun kariyer yolunu çizdi. 1995 yılında Erivan Devlet Üniversitesi Gazetecilik Fakültesine kabul edildi. Henüz öğrenciyken Paşinyan'ın kurucusu olduğu Haykakan Zamanak yani Ermeni Zamanı gazetesinde muhabir olarak çalışmaya başladı. Gazete 1990'lı yılların sonunda Ermenistan'da muhalif basının güçlü bir sesi haline gelmişti. Onun bu dönemdeki yazıları Ermenistan'da siyaset-medya ilişkisinin giderek gerginleştiği bir atmosferde dikkat çekti. Ermenistan'daki siyasi yolsuzluklar ve medya özgürlüğü konularında eleştirel yazılar kaleme alıyor. Özellikle hükümetin yolsuzluk iddialarını ve muhalefete yönelik baskıları eleştiriyordu. Anna Hakopyan ve Nikol Paşinyan'ın yolları bir gazete binasında kesişti. Üniversitedeki ilk yılında genç bir gazeteci adayı olarak bir yazı hazırlaması istenen Anna, yazı işleri bürosuna gittiğinde ileride ülkenin başbakanı olacak kişiyle tanıştı. Paşinyan o sıralar aktif bir muhalifti ve sert siyasi yazılarıyla tanınıyordu. Hakopyan verdiği bir röportajda eşiyle tanışma sürecini şu sözlerle anlatıyor. Ermenistan'daki tanışma ve aşkımızın hikayesini birçok kişi bilir. Öğrencilik yıllarımızda tanıştık. Ben gazetecilik bölümüne yeni girmiştim. Nikol ise 5. sınıftaydı. 1991 yılında Erivan Devlet Üniversitesi'nin gazetecilik bölümüne kaydolduğumda yeni bağımsızlığını ilan etmiş ancak yoksullukla boğuşan bir Ermenistan vardı. Elektrik kesintileri, işsizlik ve kitlesel göçler ülkenin geleceğine dair belirsizliği artırıyordu. Nikol Paşinyan'ın doğduğu yer olan İcevan'daki tüm fabrikalar kapanmış, halk açlık ve soğukla baş başa bırakılmıştı. Anna Hakopyan her röportajında sözde göç hikayeleriyle masumiyet perdesi çizmeye çalışsa da söylemlerinin ardında yatan gerçek, tarihi çarpıtmalarla halklar arası husumeti canlı tutuyor. Nasıl mı? Gelin bakalım. Nikol Paşinyan'ın doğduğu yer olan İcevan, ismi değiştirilen ve gerçek adı Kervansarı olan tarihsel ve bölgesel Azerbaycan toprağıdır. Hakopyan'ın evimiz dediği bu coğrafyanın asıl sahipleri yüzyıllardır o topraklarda yaşayan Batı Azerbaycan Türkleriydi. Özellikle Türkiye karşıtı söylemleri ve 1915 olaylarına dair uluslararası platformlarda sürekli dile getirdiği sözde soykırım iddialarıyla öne çıkan Hakopyan sadece iç politikada değil, dış kamuoyunda da duygusal ancak çoğu zaman tarihi çarpıtan açıklamalarıyla tanınıyor. Şimdi gelelim tanışma hikayelerine. Anna Hakopyan o dönemi şöyle anlatıyor. Ders salonuna ilk girdiğimde herkes Nikol Paşinyan'dan bahsediyordu. Öğretmenler, öğrenciler, dekan. O fakültenin gururuydu. Anna 1. sınıfta gazeteye bir yazı hazırlaması istenince Paşinyan'ın çalıştığı yazı işleri bürosuna gitti ve tanışmaları bu şekilde gerçekleşti. Kısa sürede aralarında romantik bir ilişki başladı. Ancak Hakopyan'ın hikayeleri yalnızca duygusal anlatımlarla sınırlı değil. Aile geçmişine sıkça referans alan Hakopyan her fırsatta
da Ermeni soykırımı iddialarını gündeme getiriyor ve Türkiye karşıtı söylemleriyle dikkat çekiyor. Annemin ailesi Osmanlı döneminde Van ve Erzurum'dan göç etmek zorunda kaldı. Bu kolay olmadı diyor ve röportajlarında sıklıkla nefret yüklü ifadeler kullanıyor. Hakopyan'ın açıklamaları Ermenistan'da travmaların yeniden üretilmesine ve tarihi düşmanlıkların derinleştirilmesine katkı sunduğu gerekçesiyle kimi çevrelerce eleştirilse de kendisi bu anlatıları kimlik politikası temelinde ısrarla sürdürüyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la 27 yılı aşkın süredir aynı hayatı paylaşan Anna Hakopyan'ın hala Paşinyan soyadını taşımaması dikkat çekiyor. Üstelik bu birlikteliğin ne kilisede kutsanmış bir nikahı var ne de bir nüfus müdürlüğüne kaydı. Yani resmi ya da dini hiçbir bağlayıcı evlilik akdi yapılmamış. Paşinyan bu durumu açık açık şöyle ifade ediyor. Ne kilisede ne de resmi kurumda evlendik. Sadece birlikte yaşadık. Hakopyan ise bir düğünlerinin bile olmadığını, yalnızca yedek bir parti yaptıklarını söylüyor. Oysa Ermeniler için evlilik kilisede edilen yeminle, Allah'ın huzurunda verilen sözle kutsal kabul edilir. Hatta Ermeni diasporası, özellikle de ABD merkezli Anka gibi yapılar bu tür geleneklere sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini savunur. Bu durumda sorulması gereken açık bir soru var. Ermeni halkına aile değerleri, milli bilinç, geleneksel yapı gibi kavramları vaaz eden bu çift neden kendi evliliklerini hem kilise hem de devlet dışı bir sözleşmeyle yürütüyor? Sadece bu da değil. Anna Hakopyan'ın hala Paşinyan soyadını kullanmaması, kamuoyu önünde aile bütünlüğü mesajı vermek bir yana, bilinçli bir tercihin göstergesi gibi duruyor. Bu tercih kimilerine göre kişisel özgürlük ama kimilerine göre bir tür siyasi manevra. Çünkü resmi nikah olmadığından ne uluslararası hukukta eş statüsüne sahiptir ne de bir kamu görevlisinin ailesi olarak doğrudan hesap verebilir bir konumdadır. Bu özellikle yolsuzluk iddialarına ve servet beyanlarına dair bazı hassasiyetleri perdelemek için bilinçli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Sonuç olarak ne resmi evlilik, ne kilise nikahı, ne ortak soyadı. Ancak her fırsatta gelenek, aile ve ulusal kimlikten bahseden bir ikili. Bu durum Ermeni toplumuna örnek gösterilen bir çiftin samimiyetini sorgulatıyor. Acaba bu birliktelik gerçekten bir aile mi yoksa sadece siyasi bir ortaklık mı? Anna Hakopyan yıllar önce verdiği bir röportajda 90'ların sonundaki Ermenistan'ı anlatırken ülkede açlık vardı, işsizlik yaygındı, insanlar göç etmek zorunda kalıyordu demişti. Peki bu şartlar altındayken eşi Nikol Paşinyan nasıl oldu da bir gazete kurabildi? Üstelik kısa sürede bu medya kuruluşu nasıl büyüdü, kaynaklarını kim sağladı? Paşinyan 1998 yılında Oragir adlı ilk gazetesini kurdu. Bir yıl içinde kapatıldı ama hemen ardından Haykakan Zamanak, Ermeni Saati adında yeni bir medya şirketi kuruldu. Bu medya organı kısa sürede Ermenistan'ın ana muhalif gazetesi haline geldi. O dönem ülke ekonomisinin neredeyse durma noktasına geldiği, devlet memurlarının maaşlarını bile alamadığı zamanlardı. Gazete kurmak için gereken baskı makineleri, personel maaşları, kağıt, dağıtım ağı gibi maliyetler göz önüne alındığında bu iş sadece kişisel mücadeleyle başarmak pek mümkün görünmüyor. İşte burada bazı iddialar devreye giriyor. Ermenistan'da faaliyet gösteren Soros Vakfı 1997'den itibaren ülkenin sivil toplumuna ve medyasına milyonlarca dolar fon sağladı. Açık kaynaklara göre bu rakam yaklaşık 63 milyon doları buldu. Paşinyan'ın da bu ağ içinde yer aldığı ve dolaylı yollarla destek aldığı iddia edildi. Vakıf resmi olarak siyasi taraf tutmadığını açıklasa da desteklediği medya ve STK'ların büyük kısmı Batı yanlısı bir çizgideydi. Bu durum Kadife devriminin hazırlık sürecinde Soros Vakfı'nın büyük rol oynadığına da işaret ediyor. Anna Hakopyan da bu süreçte sadece bir eş değil, aktif bir figürdü. Fransız lisesinde eğitim görmüş, sonrasında Paşinyan'la birlikte aynı gazetede çalışmış, daha sonra gazetenin genel yayın yönetmeni olmuştu. Medya ve sivil toplum alanındaki bu etkinliği Paşinyan'ın siyasi yükselişine zemin hazırlayan faktörlerden biri olarak görülüyor. Paşinyan'ın iktidara gelişi hem iç dinamiklerin hem de uluslararası sivil toplum kuruluşlarının etkisiyle şekillendi. Anna Hakopyan Ararat bölgesine Türkçe tabirle Ağrı bölgesine kültürel ziyaret gerçekleştiriyor. Oysa ki Ağrı Türkiye'nin sınırları içinde Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir ildir. Buna rağmen Ermenistan kendi sınırları içinde Ararat adıyla bir bölge yaratmış ve bu dağ üzerinden bir kimlik inşa etmeye devam ediyor. Peki neden? Çünkü Ermenistan'da Ağrı Dağı sadece bir dağ değil, kaybedilmiş toprakların sembolü, geçmişin hesabı, bir kimlik davası. Ermeni edebiyatında ve özellikle milliyetçi yazarlarda Ağrı Dağı Ermenilerin elinden alınan kutsal toprak olarak tanımlanıyor.
İşte Pariur Sevak da bu edebi çizginin başında gelen isimlerden biri. Şiirlerinde açıkça Ağrı Dağı bizimdir diyor ve bu dağı bir Ermeni sembolü olarak sahipleniyor. Anna Hakopian'ın ziyaret ettiği müze işte tam da bu çizgideki bir yazarın mirasını yaşatıyor. Müzenin müdürü yazarın kendi torunu. Edebiyat adı altında korunan bu miras aslında tarih boyunca Türk kimliğini düşmanlaştıran bir anlayışa dayanıyor. Pariur Sevak'ın eserlerinde Türkiye'ye ve Türklere yönelik açık bir öfke ve nefret dili var. Yani Sevak sadece bir şair değil, aynı zamanda geçmişin öfkesiyle bugünü şekillendirmeye çalışan ideolojik bir aktör. Eserlerinde Türk halkını doğrudan hedef alan, 1915 olaylarını tartışmaya kapatan bir dille soykırım yapıldığı iddiasını mutlak bir gerçek gibi sunuyor. Okura sorgulama hakkı bile tanımıyor. Ağrı Dağı'nı sadece bir dağ değil, Ermeni kutsalı olarak ilan ediyor. İşte böyle bir figürün müzesi açılıyor, adı eğitim kurumlarına veriliyor ve torunu devlet eliyle müze müdürlüğüne atanıyor. Peki bu durumda şu soruyu sormak gerekmiyor mu? Eğer edebiyat toplumlara barış ve empati kazandırma gücüne sahipse neden Türk düşmanlığı üzerine inşa edilmiş bir şair bugün genç Ermenilere örnek olarak sunuluyor? Sonuç olarak Anna Hakopian'ın edebiyat ve kültür adı altında destek verdiği bu figürler Ermenistan'ın gerçek barış arayışını sorgulatıyor. Çünkü sadece sözle barış istemek yetmiyor. Barış için önce geçmişin nefretini üreten metinlerle de yüzleşmek gerekiyor. İkinci Karabağ Savaşı sırasında Anna sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Şuşa'da yer alan ve Ermenice Gazançetsots olarak adlandırılan kilisenin yani Gazancı Kilisesi'nin Azerbaycan askerleri tarafından bombalandığını öne sürdü. Dünya ve Ermeni kamuoyuna yine bir vahşet mesajı veriliyordu. Ancak bu paylaşım tek taraflı bir propaganda örneğinden öteye gitmiyor. Çünkü Hakopian'ın sahiplenmeye çalıştığı bu yapı sanıldığı gibi Ermeni kilisesi değil. Gerçek adı Gazancı Kilisesi olan bu yapı ne tarihsel olarak Ermenilere aittir ne de Şuşa'nın kadim dini mirası arasında yer alır. Aksine bu kilise 19. yüzyılda Rus askerlerinin dini ihtiyaçları için inşa edilmiş. Rus Ortodoks mimarisine sahip bir yapıdır. Bugünkü şeklini ise Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin işgalinden sonra kavuşturuldu. Kilisenin yapımında bugünkü Nahçıvan'a bağlı Culfa'nın Gazancı köyünden getirilen Ermeni ustalar çalıştırıldı. Ancak bu ustaların gelmesi bölgede yerleşik bir Ermeni nüfusun varlığı anlamına gelmiyor. Aksine bu iş gücü ihtiyacı Şuşa'da o dönemde hiçbir Hristiyan sivil topluluğun yaşamıyor olmasından kaynaklanıyordu. Yani kilisenin mimarisinde ve inşasında görev alanların Ermeni olması bu yapının Ermeni kilisesi olduğu anlamına gelmez. Üstelik kilisenin adı olan Gazancı Ermenice değil, Türkçe kökenli bir yer adı. Bulgar Türklerinden gelen Kazan kabilesine dayanan bu isim sonradan Şuşa'ya getirilen ustaların köyü olan Gazancı'dan geliyor. 1917 Rus devrimi sonrası Rus askerlerinin bölgeden çekilmesiyle Gazancı Kilisesi de işlevini yitirdi. Sovyetler döneminde hem camiler hem de kiliseler kapatıldı, dini yapılar faaliyet dışı bırakıldı. Bu yapıda yaklaşık bir yüzyıl boyunca kapalı kaldı. Ancak asıl değişim 1992'de Şuşa'nın Ermenistan tarafından işgal edilmesiyle başladı. 1995-2000 yılları arasında işgal altındaki Şuşa'da yer alan Gazancı Kilisesi'nin mimarisi kasten değiştirilerek Ermeni Grigoryen unsurlar eklendi. Böylece yapı Rus Ortodoks kimliğinden çıkarılıp sanki tarihsel bir Ermeni kilisesiymiş gibi gösterilmeye çalışıldı. Bu dönüşüm yalnızca fiziki mimariyle sınırlı kalmadı. Yapının ismi Gazancetsots olarak değiştirildi. Sözde Ermeni tarihine eklemlendi. Bugün Wikipedia sayfası dahil pek çok dijital kaynakta bu kilise sanki kadim bir Ermeni ibadethanesiymiş gibi sunuluyor. Ancak gerçek tarih ve arşiv belgeleri Şuşa'da 19. yüzyıl öncesinde herhangi bir Ermeni kilisesinin bulunmadığını açıkça gösteriyor. Anna Hakopian diplomatik platformlarda yumuşak bir dille konuşurken içeride Ermeni gençliğine Türk düşmanlığını canlı tutacak edebi ve politik mesajlar veriyor. Kilise paylaşımı da bu stratejinin bir parçası. Oysa Gazancı Kilisesi'nin gerçek tarihi ortada. Ne kökeni Ermeni ne de geçmişi Grigoryen. Bugün Ermenistan'ın başkenti olan Erivan'da bir zamanlar Azerbaycan Türklerinin yaşadığı Tepebaşı Mahallesi artık haritada başka bir adla geçiyor. Komd. Burada yer alan Tepebaşı Camii harap bir halde, artık ne bir ibadethane ne de bir tarihi miras. Bu cami Ermenistan'daki yıkılmış ya da yıkılmak üzere olan yaklaşık 300 camiden sadece biri. 1987-1991 yılları arasında Azerbaycanlıların Ermenistan'dan sürgün edilmesinin ardından camiler kaderine terk edildi. Çoğu da bilinçli şekilde yıkıldı. Sadece
Sadece camiler değil, mezarlar da hedef alındı. Azerbaycan'ın halk şiirinin en büyük isimlerinden biri olan Aşık Elesker'in Ermenistan'ın Gagarkunik bölgesinde eski adıyla Gökçe yer alan Ağ Kilise köyündeki mezarı üzerindeki anıtla birlikte tamamen yıkıldı. Bu anıt 1972 yılında Haydar Aliyev'in girişimiyle yapılmış ve Alesker'in 150. yılına adanmıştı. Bugün ise bu anıttan hiçbir iz yok. Alesker'in doğduğu köy Ağ Kilise artık Azat adıyla anılıyor. Tıpkı diğer köyler gibi bu bölgede Azerbaycanlı kimliğine ait ne varsa silmek için isim değişikliklerinden yıkımlara kadar her adımı görmüş durumda. Bütün bu yıkımların karşısında Azerbaycan'ın nasıl bir duruş sergilediği ise çok net. Bakü'deki Ermeni Kilisesi yıllardır Azerbaycan devleti tarafından koruma altına alınmış durumda. Hiçbir saldırıya uğramadı, yakılmadı, dönüştürülmedi. Bu fark sadece iki devletin kültürel mirasa bakışını değil, medeniyet anlayışını da ortaya koyuyor. Tüm bu gerçekler ortadayken Anna Hakopian'ın Azerbaycan ordusunu vahşetle suçlamaya çalışması ve bir kilise üzerinden Azerbaycan askerini barbar gibi göstermesi gerçekle uzaktan yakından örtüşmüyor. Azerbaycan çok kültürlü ve çok dinli yapısını koruyan, tüm ibadethanelere ve tarihi mirasa saygı gösteren bir devlettir. Azerbaycan askeri ise hiçbir zaman ibadet yerlerini hedef almaz. Bugün Bakü'de koruma altındaki Ermeni Kilisesi bu yaklaşımın en açık kanıtıdır. Gerçekleri çarpıtarak algı oluşturmak isteyenler önce Erivan'da yıkılan camilere, yok edilen mezarlara, silinen geçmişlere baksınlar. Azerbaycan ise işgalden kurtardığı bölgelerde kiliseleri, manastırları restore ediyor. Sadece kendi tarihini değil, başkalarının mirasını da korumaya çalışıyor. Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakopian, son dönemdeki seyahat tutkusu ve bu seyahatlere eşlik eden şaibeli isimlerle gündemde. O isimlerden biri Lilia Badalyan. Lilia kamuoyuna göre bir şehit annesi. Gerçekten de 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda oğlunu kaybetmiş biri. Ancak bir başka gerçek daha var. Oğlunun ölümünden sonra Anna Hakopian'la tanışmadan önce bir restoranın bulaşıkhanesinde çalışıyordu. Borç içindeydi. Anna Hakopian'ın Lilia'nın borçlarını kapatıp onu yardımcısı yapmasıyla hayatı değişti. Artık Hakopian'la tüm seyahatlere katılıyor, maaş alıyor ve üstüne her gezi için ekstra ödeme alıyor. Ancak bu durum özellikle Ermeni kamuoyunda ciddi rahatsızlık yarattı. Çünkü bir annenin evladının yasını tutarken onu kaybettiği savaşın sorumlularından biriyle yan yana durması sorgulanıyor. En büyük tepki ise Paşinyan ailesinin kendi içinden geldi. Bir doğum günü kutlamasında Paşinyan'ın oğlu Aşot, bu yardımcının boynundaki kolyede oğlunun fotoğrafını görünce neye uğradığını şaşırdı. "Siz mağdurun annesi misiniz? Burada ne yapıyorsunuz?" dedi ve annesiyle babasına duyduğu öfkeyi açıkça ortaya koydu. "Annemle babamı affet" diyerek oradan ayrılıyor. Aşot'un bu tepkisi yüzeyde bir utancı, altında ise derin bir suçluluğu gösteriyordu. Çünkü Aşot da biliyordu ki annesi Anna 2. Karabağ Savaşı başlamadan hemen önce kadınlara Kalaşnikovlarla poz vermiş, cepheye gitme çağrısı yapmıştı. Bu Ermeni toplumunda büyük bir kesim tarafından provokatif ve sorumsuzca bir hareket olarak görülmüştü. Çünkü cepheye gidenler gerçek savaşın içindeydi ve geri dönmeyenler oldu. İşte Lilia'nın oğlu da bu isimlerden biriydi. Ermenistan'da çoğunluk Paşinyan ailesini ihanetle suçluyor. Oğlunu savaşta kaybetmiş bir annenin toplumda en çok tepki çeken isimlerden biri olan Anna Hakopian'a yakınlaştırılması ciddi bir tartışma konusu. Bu durum hem annenin yaşadığı acının siyaset için kullanılmasına hem de yoksulluğa karşı sadakatle iş bulma gibi bir düzenin varlığına işaret ediyor. Anna Hakopian'ın yardım adı altında bir annenin borçlarını kapatıp onu ekibine dahil etmesi kamuoyunda rahatsızlık yaratıyor. Bu tür adımlar yardımdan çok bağlılık, satın alma çabası olarak görülüyor. Satarken alıcıyı suçlamayın sözü de burada anlam kazanıyor. Asıl sorun zor durumdaki insanları çaresizlikle kendine bağlayan sistemde. Bir yandan Kadınlar Barış İçin Teşkilatı'nın kurucusu ve sözcüsü olarak uluslararası platformlarda konuşmalar yaptı. Anneleri bir araya getirip empati çağrısında bulundu. Öte yandan Kalaşnikov'la pozlar verdi. Kadınlarla savaş eğitimi gördü ve cephe çağrısı yaptı. 2. Karabağ Savaşı zamanı Karabağ'da düzenlediği 7 günlük askeri kamp bu çelişkinin en çarpıcı örneği olarak hala hafızalarda. Eğitim sahasında elinde Kalaşnikov saldırı tüfeğiyle objektiflere gülümseyen Anna Hakopian, Ermenistan'ın sınırlarını korumak için cepheye gitmeye hazır olduğunu açıklıyordu. Oysa birkaç ay öncesinde Azerbaycanlı annelere barış mesajları yollayan da yine kendisiydi. Bu nasıl bir barış anlayışıydı? Anna Hakopian sadece bir başbakan eşi değil, o Paşinyan yönetiminin halkla ilişkiler yüzü. Dışarıya Ermenistan'ı barışçıl göstermek için kullanılan en etkili siyasi figürlerden biri. Ancak içeride verilen mesajlar dışarıya gösterilen
gösterilen vitrinden çok farklı. Barışın simgesi olarak lanse edilen kadınlar eğitim alanlarında askeri disipline sokuluyor. Hakopyan'ın liderliğinde yapılan tatbikatlarda Ermeni kadınlara cepheye gitme hazırlığı yaptırıldı. Bu görüntüler aslında Ermenistan'ın barış maskesinin ardındaki militarist ruh halini de ifşa ediyor. Oysa bir kadın isterse dünyayı değiştirebilir. Belki de Anna Hakopyan sadece bir başbakan eşi olarak değil, bir kadın, bir anne olarak yola çıksaydı, silah yerine vicdanı, öfke yerine sağduyuyu, ideoloji yerine insan hayatını savunsaydı, savaş barış çağrısıyla sona erebilirdi. Ama o eline silah aldı ve barışa giden son ihtimali de kendi elleriyle vurdu. Kendisini halkın içinden gelmiş bir kadın olarak tanıtan Hakopyan kısa sürede bu imajın tam tersine hizmet eden bir yaşam tarzıyla gündeme gelmeye başladı. İlk büyük şaibe 2018'de Davos'a düzenlenen ve uzun süre gizlenmeye çalışılan pahalı bir seyahatle ortaya çıktı. Bir araştırmayla gün yüzüne çıkan bu gezi Anna Hakopyan'ın kamu kaynaklarını kişisel lüks için nasıl kullanabildiğini gösteren ilk örnek oldu. Ardından ABD'ye gerçekleştirilen ve devlete $650.000 fazlaya mal olan charter uçuşları geldi. Ancak sadece seyahatler değil, savaş sonrası dönemde Hakopyan'ın gerçek kimliğini daha açık hale getirdi. Dağlık Karabağ Savaşı'nda binlerce Ermeni askeri hayatını kaybederken Anna Hakopyan birkaç hafta içinde kızlarıyla birlikte Moskova'ya giderek tatil yaptı. Moskova'nın en pahalı otellerinde kaldığı ve sadece lüks restoranları tercih ettiği iddiaları kamuoyunda öfkeye yol açtı. Bununla da kalmadı. 2024 yılının sonunda Ermenistan'da halk yoksullukla boğuşurken Anna Hakopyan ABD'ye Noel tatiline çıktı. Business class'ta uçtu. Yanında korumaları, kuaförü ve sekreteriyle $10 binlerce masraf yine halkın cebinden çıktı. Bu gezi de diğerleri gibi hükümet tarafından uzun süre saklanmaya çalışıldı ama ortaya çıkan fotoğraflar ve tanıklar gerçeği ifşa etti. Bir yanda barış, toplum yararına girişimler gibi söylemlerle kamuoyuna seslenen Anna Hakopyan, diğer yandan yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin neredeyse tamamını başarısızlığa uğrattı. Halkın ihtiyaçlarından, acılarından ve taleplerinden giderek daha da uzaklaştı. Özellikle pandemi ve savaş sonrası süreçlerde hiçbir somut dayanışma örneği gösterememesi kendisine duyulan güveni sarsıttı. Unutulmamalı ki tarih halkın sırtından yükselenleri değil, halkla birlikte yürüyenleri yüceltir. Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Anayasal bir hakkı olmamasına rağmen Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakopyan neden kendini Ermenistan'ın First Lady'si gibi konumlandırıyor? Başbakan Nikol Paşinyan'ın eşi son yıllarda sadece resmi protokoldeki yeriyle değil, lüks yaşamı ve tartışmalı açıklamalarıyla da gündemde.